buraya gelip kaybolan turistler. You can do it. Come on. So this brings the national feeling back to life. Şimdi Amigoların olduğu bölüme geldim. Şimdi Yan'ın evine geldik. Et reyonunu gördüm. Buranın fiyatlarıyla başlıyorum. Ben dedim yılan mı bu, deniz yılanı mı nedir diye. Faroe'de böyle bir plaj olacağını tahmin etmiyordum. Arkadaşlar, Faroe Adaları'ndaki 3. videomdan herkese selamlar. Eğer henüz izlemediyseniz diğer 2 videoma da muhakkak göz atın derim. Çünkü onları izledikten sonra bu videom sizler için daha da anlamlı hale gelecek. Çünkü ülkeyi bütünüyle anlamamızı sağlayacak bilgiler verdim. Bir de eşsiz manzaralar var ve bizim yaşadığımız çok ilginç anlar. Biz şimdi bugüne marketle başlıyoruz. Hem kendimiz için alışveriş yapacağız hem de herkesin en çok merak ettiği şeylerden biri olan marketlerde fiyatlar nasıl sorusuna cevap vereceğiz. Market fiyatlarına başlamadan önce şunu da hatırlatmak istiyorum. Faroe Adaları'nda ortalama gelirler Türkiye'nin yaklaşık 5 katı. Bununla ilgili birinci videomda zaten daha detaylı bir açıklamada yapmıştım. Bugün kahvaltımızı Şamil hazırlıyor. Dışarıda yemeyeceğiz. Hemen yanımda et reyonunu gördüm. Buranın fiyatlarıyla başlıyorum. Mesela burada dana kıyma gördüm. Kilo fiyatı 131.95 kron. Buradaki birçok ürün Danimarka'dan ya da diğer ülkelerden geliyor. Kendileri yetiştiremediği için özellikle sebze meyve. Böyle altılı muz 25.50. Elmanın kilosu 33.27. Domatesin yarım kilosu 24.95. Burada da çörek, kruvasan vesaire var. Bunların fiyatları da 11 ile 14 kron arası değişiyor. 15 yumurta 39.95, 1 litre süt de 15.50, yarım litre zeytinyağı 49.95. Arkadaşlar, şimdi Faroe milli takımından arkadaşımız Meinhard'ın saunasına geldik. Şurası bizim için hazırlayıp bırakmışlar. Saunaya girip ardından denize gireceğiz ama Şamil bak, şurada plaj çok daha güzel görünüyor. Bence biz orada... Bence şuradan koşa koşa böyle... Değil mi? Evet. Çok güzel olur. Bakın size yakından da göstereceğim. Buradaki plaj hiç, yani Faroe'de böyle bir plaj olacağını tahmin etmiyordum. Yazın normal güneşlenmek için bile gelinir buraya. Yani ilginç. Bugün de hava güneşli. Bakın ilk defa geldiğimizden beri böyle güneş görüyoruz. Arada böyle çok az açıp kapandığı oluyordu havanın ama ilk defa bu kadar açık ama bu da güzel. Bana soracak olsanız buraya böyle, değil mi Şamil? Yani bulutlu havalar daha çok yakışıyor. Bu da güzel de. Ya tabii yağmurlu bulutlu havalar çok güzel Kasvetli böyle sisli daha uygun. Ama şu anda şeyi fark ettim yani. Böyle bir baktığın zaman güneşi vurunca da buranın yeşili bir farklı. Değil mi? Bugün de çok güzel yerlere gideceğiz bu arada. Şimdi plajı gösteriyorum hemen. Şimdi saunayı gezelim. Geldiğiniz zaman hazır olmuş oluyor. Galiba bütün gün burası ısıtılıyor. Ücretler de şöyle. Eğer tek kişi rastgele gelip gireyim diyorsanız kişi başı 12 euro ama bana özel olsun derseniz burası arkadaşlarımla geleyim ya da çift olarak gelelim. O zaman 75 dakikası 120 euro. Böyle bir soyunma alanı var. Saunanın içine de bakalım. Şamil keyif yapıyor bile. Nasıl? Vallahi kafamı koyamıyorum tahtaya. Ha? O kadar sıcak mı ya? Gerçi bana da geldi böyle alev alev. Denize kolay gireriz işte. Saunaya girip çıktık. Çok da güzel terledik. Normalde çıkınca hemen buradan denize giriliyor. Ama az önce gösterdiğim plaj var ya, benim canım orayı çekti. Hadi bismillah bakalım. Yukarıdan göründüğü kadar güzel. Bunun da zemin soğuk ya. O girdiğimiz dere gibi. Vallahi ayaklarım üşüdü şimdilik.
Bu git derinleşmiyor ama. Biz en iyisi öteki taraftan gidelim. Bu da çökmeye de uygun değil. Yani vücut idare ediyor da ayağım gerçekten dondu suda arkadaşlar. Çıkınca kendine gelmesi vakit al. Neyse size bir şey göstereceğim. Bakın burada Şamil biliyormuş. Ben dedim yılan mı bu? Deniz yılanı mı nedir diye. Buna kelp yosunu diyorlar. Alaska'da, kuzeyde, Japonya'ya falan filan çok veriliyor bunlardan. Bunun turşusu yapılıyor. Böyle borumsu bir yapısı var. Çok güzel turşusu oluyor. Çiğ halde de temiz denizlerde genelde böyle yendiği gibi tüketilebiliyor. Bizim Şamil'in böyle konularda bilmediği yok ama merak ettim ben de. Tadına bakacağım şöyle bir. Bu haliyle bile turşu gibi. Bu turşusunu yapmaya bile gerek yok. Turşusunu yapınca acayip bir şey oluyor. Çok ilginç. Aklıma gelmezdi bunun böyle Tabii yenebileceği. Güzel de ha. Tuzlu muzlu. Şey diye bir laf vardır ya, denizden babam çıksa yerim. Aynen o muhabbet. Böyle gibi oldu. Buranın ücreti kişi başı 12 euro demiştim ya. Biz az önce o tarafta denize girerken 2-3 kişi daha gelmiş. Onlarla birlikte gideceğiz mesela şimdi. Özel olarak tutmaya aslında çok da gerek yok. Böyle gelip başkalarıyla girmek hatta daha bile keyifli bence. Yine acayip terledik. Bizimle birlikte olanlar da bir Faroeli bir de Filipinli bir grup. Çok tatlı insanlardı. Diğer arkadaşları da gaza getirdik. Korkuyorlardı ama you can do it. Come on. Bu Faroeli. You are used to this, no? Sometimes. Yes. Normalde vücut sıcakken girmek gerekiyor. Ben çekim yapacağım diye soğudu ama yine de deneyeceğim. Ha öyle odası gibi soğuk değil. Neden biliyor musun? Çünkü ayağımızı yere basmıyoruz bence bundan dolayı. Hadi bismillah. Gir bakalım. Çok güzel. Oh. En sevdiğim şey bu soğuk sudan çıktıktan sonra vücudumun bu karıncalanma hissi. Bak şu an yine yaşıyorum onu. Bence bende bu bağımlılık yaratıyor. Benzinimiz azalınca benzin alalım dedik. Avrupa'nın çoğunluğunda olduğu gibi burada da kendiniz dolduruyorsunuz benzini ve benzin fiyatı da 11.24 kron yani 72 TL civarı ediyor. Pahalı gibi görünebilir ama yine hatırlatıyorum burada ortalama gelir bizim ülkemizin 4-5 katı. Arkadaşlar şu anda Mula-Fossur şelalesindeyiz. Daha doğrusu onu izleyeceğimiz yoldayız. Şuradan gidiliyor. İzleyeceğiz. Neyse biz buraya aslında yarın gelecektik. Sonra saunadaki kız dedi ki bakın bugün hava güneşli dedi. Çok güzel görünür dedi. Biz de iyi tamam dedik. Bugün gelelim. Bir saat yol geldik. Geldiğimizden beri yağmur yağıyordu. Yarım saat arabanın içinde bekledik ve sis de şimdi dağıldı diye izlemeye gidiyoruz. Yani bu Faroe Adaları'nda hava durumuna asla güvenmemek gerekiyor. Hiç belli olmuyor çünkü. Bir anda böyle güneşliyken yağmur yağıyor, yağmurluyken hava güneş açıyor. Böyle bir durumu var. Size de aktarayım dedim. Mula-Fossur için Faroe'nin en ünlü şelalesi diyebiliriz. Çünkü birçok görselde bu kullanılıyor ve şu an gözlerimin önünde gerçekten dünya gözüyle burayı görmüş olmak çok güzel. İnşallah sizlere de kısmet olur. Hemen gösteriyorum.
Arkamdaki uzak doğulu turistler dedi ki aşağıdaki noktadan çok daha iyi bir manzara var dedi. Şimdi gidip ona da bakalım hemen. Bu arada orada şelalenin üstündeki köyün ismi de Gassa Dalur. Oraya da gideceğiz. Ama tabii bu mevsimde bütün kafeler vesaire her şey kapanmış oluyor ama yine de o köyleri görmek çok güzel. Bir de aslında demin hani güneşli havada geldik dedim ya. Bence gerçekten buralara bu hava daha çok yakışıyor. Bak şimdi buna rağmen deniz hala böyle yemyeşil, böyle bir kapalı havada inanılmaz güzel. Burada da böyle merdivenler var ama devamı yok. Yani Allah korusun ayağımız kayıp düşsek şuradan kurtuluşumuz olmaz. Manzaraya bir de buradan böyle bakalım. Köyün içi de böyle arkadaşlar. Şurada bir kafe de var ama şu anda kapalı ve acayip güzel bir dağ manzarası var. Tabii deniz de görünüyor. Bakın şurada da böyle evin penceresi ne kadar güzel. Şu eve de bayıldım. Şu çim eve. Böyle minicik gibi duruyor evler dışarıda ama o kadar güzel ki. Bu yine tabii ki geleneksel çim çatıları var. Bilmiyorum böyle bir yerde yaşayabilir miydiniz? Yani ben herhalde bir ay falan sıkılmadan kalırım ama sonrasını bilemiyorum gerçekten. Ama bir ay gayet güzel olabilir. Şurada da başka evler ve yine dağ manzaraları. Evde işlerimizi hallettik ve şimdi yemeğe geldik. Buraya aslında daha önce de gelmiştik ama paylaşmamıştım. Bugün Faroe'nin somon balığını deneyeceğim burada. O yüzden bugün bir paylaşayım dedim. Ben aslında balık çok sevmem ama özellikle somonu denemek istedim burada ve gerçekten bayıldım. Yani bu restorana mı özel yoksa Faroe Adaları'nın somonu mu bilmiyorum. Yani hem yumuşacık hem kıvamda böyle çıtır çıtır derisiyle birlikte pişirmişler. Ben önce yandı mı acaba dedim. Özellikle öyle yapıyorlarmış. Çok iyi. Fiyatı da 345 kron. Pahalı gibi görünebilir ama yine ülkemiz ve buranın gelirini kıyasladığımızda o kadar pahalı değil ve burası da bir fine dining restoranı. Bence böyle bir yer için ve bu ülkenin geliriyle kıyaslayınca makul. Arkadaşlar şimdi saunaya geldik. Öyle bir soyunma odası var ki size göstereceğim. Bakar mısınız? Yanı böyle akvaryum soyunma odasının. İnanılmaz ya. Yaklaşık bir saattir saunadayız ama içeride başka birileri var diye çekim yapamadım. Böyle meditasyon gibi bir şey yaptırdılar. O kadar iyi geldi ki size anlatamam. Bir saat falan sürdü. 3 defa oradan çıktık. Bu buz gibi sulara girdik. İnanılmaz keyif aldım. Burada saunanın ücreti normalde kişi başı 100 kron ama bizimki gibi bu meditasyonla karışık yaparsanız da ücret 175 kron oluyor. Hemen içinde gösterelim. Saunanın içi de böyle gayet keyifli. Burada deniz manzaramız var. İnanılmaz sevdim. Şimdi Şamil'le denemeli olarak o suya girme olayını deneyeceğiz. Ben çok girdim. Biraz Şamil girsin. Şamil saunadan çıktı, bakın buhara ve hızlıca kendini suya atacak. Haydi bakalım. Oh. Oh be. Nasıl? Ya bu inanılmaz bir şey. İnsan yaşadığını hissediyor değil mi? Gerçekten tarif edilmez. Yaşanır.
Şamil şimdi bize bu soyunma odasındaki akvaryumdaki balıkları anlatacak. Bak şu halibu hazır buradayken yaklaş dişlere bak. Bu en saldırgan kalkan türü, en avcı kalkan balığı türü. Halibu diye geçiyor. Ufak bir halibu bu. Şu sarılar Atlantik balina balığı, yani kot balığı dedikleri. Burada çok tüketiliyor. Evet, burada yani kuzeyde çok tüketilen bir balık. Dünyada da ticari değeri çok. Bunlar 5 kiloda falan hasat yapılıyor ama 90 kiloya kadar büyüyor. 90-100 kiloya kadar. Bu kaç kilodur şu an? Bu 5'ten biraz fazla. Bunlar da Pasifik morinası. Bunlar da 22 kiloya kadar büyüyor ama 3 kilo 4 kiloda hasadı yapılıyor. Sağ olasın. Bugün pazar günü ve bugünü tam Faroeliler gibi geçiriyoruz. Sabah işte saunaya gittik. Sonra biraz evde takıldık. Şimdi bir kafede kahve içeceğiz. Sonrasında Faroeli bir arkadaşımız dediğim de saunanın sahibi bizi yemeğe davet etti. Balık yapacakmış. Balık yemeye gideceğiz. Hem de size Faroe evleri nasıl oluyor, içleri, onu göstermiş olacağım. Sonra akşam maça gideceğiz. Gerçekten tam buralı gibi yaşamış oluyoruz. Kafeye giderken size bir konudan da bahsetmek istiyorum. Ülke çok güzel, biliyorsunuz, doğa, efsane. Hayran kalmamak elde değil ama biz insanlarını da çok sevdik. Yani geldiğimizden beri tanıştığımız herkes bu kadar mı iyi olur ya? Tam Akdeniz insanı gibi. Böyle bir de şeyde hissetmiştim ben. Galler'e gitmiştim. Galler'de de insanlar tam Akdeniz sıcakkanlılığına sahipti. İzlemediyseniz o videomu da izleyin. Neden bilmiyorum. Çok güzel bir video olmasına rağmen yeterli izlemeye erişmemişti o video. Mesela bugün bizimle aynı anda saunada olan bir aile vardı. Onlar da acayip tatlıydı. Böyle herkes konuşuyor. Ülkemizi sevdiniz mi? İşte nerelere gittiniz diyor. Türkiye ile ilgili bir şeyler soruyorlar. Hangi futbol takımını tutuyorsun falan filan. Mesela bizim ev sahibimiz teyzeyle amca sürekli bir ihtiyacınız var mı vesaire diye geliyorlar, soruyorlar. Siz misafirsiniz, mutlu olmanız önemli diyorlar. Yani herkes bu şekilde. Restoranlarda çalışan gençler de çok güler yüzlü. Muhakkak yardımcı oluyorlar. Mesela Avrupa'nın bazı yerlerinde çok suratsız olabiliyor insanlar. Burada kesinlikle öyle değil. Dün mesela bir restorana gittik. Rezervasyonumuz yoktu. O yüzden alamadı. Orada görevli olan çocuk. O kadar mahcup oldu ki böyle neredeyse utandı. İnanılmaz mahcup oldu yani böyle. Burası insanıyla da benim kalbimde artık yer edindi. Bugün Faroeliler gibi yaşıyoruz demiştim ya. Aldık, gazetemizde okuyoruz anlamasak da. Kahvemizi içiyoruz. 35 kron. Çikolatalı kruvasanda. O da galiba 35 krondu. Neyse. Macaristan'da olduğu gibi onun... Size gündemden de bahsetmek istiyorum. Ülkenin gündeminde bu aralar böyle sakin bir ülkede şu var. Buraya gelip kaybolan turistler. Geçen hafta bizim geçen gün gittiğimiz kayalıklarda 3 turist kaybolmuş. Ondan bir ay önce de Uzak Doğulu turistler gelip burada intihar etmiş. Onun dışında gündemde futbol maçı var. Dünya Kupası elemeleri, bizim de bugün maça gideceğimiz. Bir de kıyıya vuran balina. Gündemleri bunlar. Ülkenin en önemli gündemleri size bildirmiş oldum. Ne kadar zor ya. Değil mi? Zorluk içinde stresli bir kaotik hayat. Bu arada size ülke gündemini anlatmak için haberlere bakarken şunun farkına vardık ki bizim o gördüğümüz balina kambur balina değil, sperm balinasıymış ama her zaman çok karıştırılıyormuş birbirine benzediği için, özellikle boyut olarak. Bizim gördüğümüz sperm balinasıymış, 16 metre uzunluğunda. Kambur balinalar ise 14-15 metre uzunluğunda oluyormuş. Kambur balinalar daha kıyıya yakın yüzerken, hoplayıp zıplarken bu sperm balinaları denizin 1000 metre altına kadar dalıyormuş ve karada çok nadir görülüyormuş. Biz görmüş olduk ama maalesef ölmüş haliyle. Hala vallahi onun üzüntüsünü yaşıyorum. Yani bir yandan onu görmüş olmak çok ilginç bir şey ama bir yandan da yazık, intihar etmiş ya da hastalıktan ölmüş bir balina görmek insanı üzüyor. Arkadaşlar, unutmadan hemen bunu da söyleyeyim. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz, kanalıma da abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Ama lütfen üşenmeyin. Hemen şimdi abone olun. Videoyu durdurup
direkt televizyondan olabilirsiniz ya da telefonunuzda YouTube uygulamasından kanalıma abone olabilirsiniz. Tabii yorum da yaparsanız çok mutlu olurum ve beğen tuşuna da basarsanız bunlar benim için önemli. En azından hani emeğine sağlık demiş gibi olursunuz. Çok teşekkür ederim desteğiniz için. Şimdi Yan'ın evine geldik. Yemekleri hazırlamış bile. Hello Yan. Hello, hello. Welcome. So, thank you very much for inviting us for this lunch. So what are you cooking for us? This is just an easy one. It's salmon, and this is cod. So I have a question. Yeah. Like the Faroese eat a lot of fish, I guess, right? Fish, yes. And do you eat more salmon or catfish? More codfish. Really? Yeah. I thought it would be salmon. No, we export. Interesting. You export the salmon and you eat the catfish. Yeah. And which one do you like more personally? Both. Yesterday I tried at a restaurant salmon. It was so good. Yeah. I like them both. Yeah. I like more seafood like the shrimps, but this kind of fish I like. I hope you will like this. I'm sure it smells good. Yeah. Jan, meanwhile I've got more questions to you. Yes. We think that all Faroese eat just fish at home. Is that true? Do you eat only fish? Only fish? No. We also eat lamb, chicken. Lamb is very common, right? Lamb is also very common. Is fish more common or lamb? I think lamb. Ah, Yeah, it's more common. Okay. And chicken, then I think we eat food as everybody else. It's not anything special to Faroese. But maybe you eat fish more than other people. If we do it special, we take the fish, hang it up for some weeks, and it's got fermented. And we do the same with lamb. And like at home, you personally, what do you cook usually for yourself? For myself, I buy the pizza. Huh? So we can say Faroese is not different than other parts of Europe. But when we have, big birthdays and special occasion, we have a special Faroese food. Yeah. Okay. So do you have a national day? It's 28th of July, 28th and 29. Yeah. And people wear the traditional dress, right? In Norway, because I saw a lot of people, they go outside with the national dress. We have the same. Yeah. Is it similar looking? I can show you in a little while. Okay, and I can put this on the video. Thank you. You're welcome. Evi de gezelim. 70'lerde yapılmış bir evmiş burası. Bakın şöyle şu cam kenarı dekorasyonları çok güzel ve dikkatimi çekti. Hemen hemen her evde bu Faroe bayrakları var. Gerçekten ülkeleriyle gurur duyan insanlar. Burası da yemeğimiz hazır oluyor bende. Ve burada da manzaramız. Bakın burada da aile fotoğraflarını koymuşlar. Anne, baba, torunlar. Yemeğimiz hazır. Ellerine sağlık nasıl denir İngilizce? For your effort. Yes. You're welcome. Thank you. Şamil bak Yan çok güzel hazırlamış. Bakalım hazır halini görelim. Bak. Şu püreye bak. Çok güzel görünüyor. Meanwhile, I have a question for you. Yes. We have potatoes now. So is it common in Faroe? I heard you don't have many vegetables or fruits being grown here. Potato is our vegetable. They grow here a lot. They grow a lot here. I'm very curious about the taste of all. Vallahi büyük ihtimalle yiyebileceğimiz en taze, en sağlıklı, en temiz alabalığı yiyoruz. Bu patatesler bu bölgelerde olduğu gibi zaten çok taze ve lezzetli. Bunlar bu arada nişastası az patatesler. Aslında bunlar kızartmaya uygun patatesler. Ama diyecek hiçbir şey yok. Çok lezzetli. Şimdi ben de denedim ve balıklar gerçekten çok lezzetli olmuş. So good. Thank you so much. Thanks for your hospitality. Yeah, we really appreciate it. Yemek gerçekten çok iyiydi ama tıka basa şiştim. Neyse birkaç sorum olacak yine Yana. Buradaki yaşamla ilgili I have more questions. Everybody is thinking like Faroe Islands is such a small country, like only 55,000 people and only 25,000 people in Tórshavn, I think. So like do you get bored here? Like because it's so small and not so many people. I've lived in Denmark for 15 years. They have everything, the zoo and circus and Tivoli and everything. But I think
think when you have a life, you are with your friends and family. So we have friends and family here. So it's just a normal life. So it doesn't matter if you live in a 20 million people city or in such a small city, as long as you have friends and family, Yeah, right? I think so. Yeah. I also heard that many young people, when they go to school, they move out of Faroe and they are happy when they first move out. But then at the end, they all decide to come here. So why do you think this is? I think this is a very safe country. We have no problems, and you are very close to your friends, close to your family, so you are very safe in this society. So once you go out, you realize this. Yeah, but maybe it's okay to go abroad and have some fun and party and stuff like that. But when you grow older, you need to relax again and calm down. And this is a very good place to calm down. I think there is also nightlife here. I saw many bars with so many people crowded. I don't know if they are tourists. So is there a nightlife here? Yes, of course. We have bars and discotheques like everywhere else, yeah. And are you coming to the game today? No, I'm sorry, I cannot come to the game. I have to work. And are you proud of your national team? Of course, yeah. From now, we are the big supporters of Faroe's national team, and we will. Is there a chant like Førjad? Førjad. Thank you so much. You're welcome. Takk frik. Takk fyra. Takk. Takk fyra. Takk fire. Stadyumun etrafındaki otoparklar dolu diye biraz uzağa park edelim dedik. Uzak dedim de yani buradan 3-4 dakika yürüme mesafesi, bakar mısınız? Böyle bir ormana denk geldik. Hani burada hiç ağaç yok ya normalde Faroe Adaları'nda, ama burada böyle bir orman yetişmiş. Muhtemelen yetiştirmişler. Ördekler falan var bir de yanında akan derede. İnanılmaz keyifli bir yer. Stada doğru yürürken size buraya nasıl gelindiğini de anlatayım. İlk videomda vize konusunu anlatmıştım. Arkadaşlar buraya Türkiye'den direkt bir uçuş yok. Sadece Danimarka'dan, İzlanda'dan ve İskoçya'dan direkt uçuşlar oluyor. Onların da neredeyse tamamı buranın yerli havayolu şirketi Atlantic Airways'te oluyor. Bilet fiyatları için uygun diyemem. Özellikle biz biraz gelmeden bir hafta önce aldığımız için daha pahalıya geldi, ama belki hani en uygun bulabileceğiniz fiyatlar 10.000 TL falan olabilir. Bu arada yol kenarında şöyle güzel bir ev gördüm. Bunu da paylaşayım dedim. Buraya bir de gemiyle geliniyor. Bunların hepsinin bu arada linkini videonun altındaki açıklamalara koyacağım. Aynı şekilde işte kaldığımız yerlerin, gittiğimiz kafelerin isimlerini de ya da linklerini videonun altına koyacağım. Neyse, bu gemi firmasıyla da yine Danimarka'dan, İzlanda'dan ve İskoçya'dan buraya gelebiliyorsunuz. O da ayrı keyifli olur. Baktım fiyatlarına, uçak biletlerinin neredeyse yarısı kadar oluyor. Normal kabin, yani koltuk, ama eğer böyle yataklı kabin isterseniz çok daha pahalı oluyor. Maçın 30. dakikasındayız ve hala skor 0-0, ama bugün Faroe seyircisi daha bir coşkulu. Şu an sustular ama geldiğimizden beri coşkular ki Çek takımı çok daha kuvvetli bir takım. Ona rağmen hala 0-0. Hava şartları üstelik bugün bizden yana değil. Güzel bir hava var ama ben yine de kazanacağımıza inanıyorum. Böyle geldik 3-5 günde Faroe milli takımı sahiplerine olduk. Çünkü ülkede çok güzel insanları, bakın yine coştular. Bakın. Førjad, Førjad diye bağırıyorlar. Førjad, Faroece, Faroe Adaları demek. Bu arada maç devam ediyor ama bir yandan gözüm orada. Size stadyumu da gezdireyim. Dikkatimi şu çok çekti. Çok fazla kişi aile olarak yani çocuklarıyla birlikte böyle bir pazar aktivitesi gibi. Mesela engelli Faroe vatandaşları da çok. Burada da böyle
satış alanları var. En çok bira satılıyor. Devre arası gelmeden böyle hazırlıyorlar biraları. Kahve satışı vesaire de var. Böyle bir alan, çok kompakt bir stadyum. Küçük. İlk yarı sona ermek üzere. Skor hala 0-0. Bize Meinhardt yine aile bölümünden yer ayırmıştı. Kendi yerimize geçelim dedik şimdi. O da şu anda yedekte ama ikinci yarı oyuna girer diye tahmin ediyorum. Burada Faroeli milli futbolcuların aileleriyle aynı yerde takılıyoruz ve insan kendini gerçekten şanslı hissediyor böyle bir ortamda yer alabildiği için. Çünkü bizden başka yabancı neredeyse hiç yok. Güzel bir deneyim. Böyle mutlu oldum, sizinle de paylaşayım dedim. Şimdi Amigo'ların olduğu bölüme geldim. Şu anda çok coşkulular gördüğünüz gibi. Coşku daha da arttı şu anda. Şu anda 90. dakika 2-1 öndeyiz ama 4 dakika uzatma verildi. Korner kullanılıyor. Çok heyecanlan. İnşallah kaçırırlar. Oo, güzel. Güzel. Şamil, çok heyecanlı değil mi? Aşırı heyecanlı. Değil mi? Vallahi biz heyecan yaptık. Niye böyle oldu bilmiyorum. Küçük ülke diye insan daha bir sempati besliyor sanırım. Faroe'de Dünya Kupalarına katılsın. Türkiye ile maçları olsun. Biz de katılalım. Maç bitti. 2-1 kazandık. Faroe milli takımla şans getirmiş olduk. De çok şans yani. İki maçın Faroe'nin biz buradayken evinde olması ve bizim Meinhardt'la tanışıp buraya gelmiş olmamız gerçekten büyük şans. Bu yanındaki hanımefendi 2 numaralı oyuncunun annesiymiş. Bana onu söyledi, gururluyum diye. Takım buraya geldi. Şimdi bizim burayı selamlıyorlar. Gerçekten onlar için de çok büyük başarı bu. Yani nadir olan bir durum sanırım. Arkadaşlar günaydın. Bugün artık son günümüz Faroe Adaları'nda. Şimdi milli futbolcu arkadaşımız Meinhardt'la buluşacağız. Onu bir son kez tebrik edip bir de hoşça kal diyeceğiz. Dün performansı gayet iyiydi. Hatta bu tarihi başarı bizim gazetelerimize bile ana sayfalardan haber oldu. Bir sonraki maçları bildiğim kadarıyla Hırvatistan'da ve onu da kazanırlarsa fikstürdeki duruma bağlı olarak gruptan çıkmış oluyorlar. Bakalım göreceğiz, takip edeceğim. Arkadaşlar Meinhardt'la birlikteyiz. Biz gelirken buraya yolda falan insanlar çeviriyor. Burada kafede başkaları vardı. Onlar da hep soruyor, tebrik ediyor böyle. Burada da ünlü. Şimdi ben de ona soracağım. Congratulations again. So how do you feel about this historical win? It's historical, right, for the country? It's very historical. I think this must be like the best week in Faroese football history. Really? Everybody was so happy in this time and everybody was so excited. Even we were like, we are from Turkey but we support
supported by heart because we were so excited. And like you have one last game against Croatia. If you win, you have the chance, right? Yeah, we have the chance to go to the World Cup. So this is like big dreams for a very small country, but yeah, we proved that everything is possible. But since the beginning, we both believed that you could do it. Yesterday when I was, because I was on the bench and I was saying to my friend like, we win today. I see it after like 15 minutes, I see like we are ready. I think we are more ready than they are. That's what took my attention. You all played like very relaxed, not so excited, like very confidently. And you came to the game later, you all played very well. I think this team is like very, very special because we are all like friends, not like best friends, but everybody is talking to each other like at the same level. And when we are coming on, everybody is supporting, pushing, and like after the game, everybody is there for the party, singing, drinking, celebrating. It's like an extremely good group. And I saw that in the street and in this cafe, people are like talking to you, asking, how do you feel about that? Do you feel proud? Yeah, I think when we win against Montenegro, of course people are very, very like they say, well done, well done, well done. But now when we win against Czech Republic and we make the record, this will be remembered for many years. Yeah, and even after Croatia game, I'm sure if you win it, it will be remembered forever. And people also, not just football players, but also the Faroese, they also feel proud, right? Yeah, and this is like one of the things that unites the islands, is sports. Yeah. So this brings the national feeling back to life. Definitely. Same thing in Turkey. We are a big country, but also like if we win in football, basketball, we have now very famous female volleyball team. They are successful. It makes us like unite. So I feel it's the same here. Yeah, it makes people proud, and honestly, I'm so proud to be Faroese. Yeah, and thank you so much for inviting us to these games. We feel part of this history and we feel so lucky. And you know what? We plan to come to on November 14th and I'm sure you'll win. Thank you. Tack för. Tack för det. And how do you say congratulations? Tilukku. Tilukku Föryar. Thank you. Artık yavaş yavaş ayrılma vakti. Thank you so much. See you in Croatia. And you are very welcome to Turkey. You promise us? Yeah. Okay. Okay, great. Safe travels. Thank you. Bye bye. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu ayrıca Faroe Adaları serimizin de son videosuydu. Ben tahminimce 70-80 arası bir ülkeye gittim. Ama burası kısa sürede en sevdiğim 5 ülke arasına girdi bile. İnşallah en kısa zamanda sizlere de buraya gelmek, burayı görmek, insanlarını tanımak kısmet olur. Gerçekten kalbimde artık ayrı bir yeri var Faroe Adaları'nın. Bu arada kanalıma da henüz abone olmadıysanız, abone olursanız da çok mutlu olurum. Teşekkür ediyorum hepinize izlediğiniz için. Dünyanın başka bir köşesinde görüşmek üzere.